Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Sağ taraf değil mi? Let's start with the match against Portugal. What are your thoughts about that game? We are starting to analyze the last matches. We have already idea. We are doing it. That let me say the leader of the analyze project. It is Jan Moritz, but Kenan and me. We are also looking the last matches, and then in next days we will come together and we will bring all ideas of this analyzed together to make a match plan, and then we will also plan together with Axel and Michael the March, when we will meet us and when we will travel to Portugal and everything. What are the main topics in our training, and who are the players which have chances to be nominated. So we are, let me say, in the end of this work, and we'll come together in the next weeks to finalize everything. Portekiz'le ilgili analizlerimize başladık. Analizlerimizi Jan Moritz yürütüyor. Onun liderliğinde yapılıyor analizler. Tabii ben ve Kenan Hoca da Portekiz'in son karşılaşmalarını izliyoruz. Oynadığı son karşılaşmaları. Kısa süre içerisinde üçümüz de bir araya gelip bu değerlendirmeleri yapacağız. Daha sonrasında da fiziksel performans antrenörümüz Axel, kaleci antrenörümüz Mihail Rehner'le bir araya gelip yapılacak antrenmanları ve çağrılması muhtemel oyuncular üzerinden kadro değerlendirmelerimizi yapacağız. Antrenmanlarda neler üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor, işte rakibin özelliklerine göre neleri çalışmamız lazım, bunları değerlendireceğiz. Sonra da kamp programımız üzerinde çalışacağız. Ne zaman kampa girilecek, antrenmanlar ne zaman nasıl olacak, bu planlamaları yapacağız. Gelecek haftalarda bu konularda daha da sıkı çalışacağız. Of course, after a successful result against Portugal will bring us potentially a meeting against Italy. And when you look, those two teams are the champions of the last European Championships. In that respect, how do you see our chances of qualifying for the World Cup finals? Our biggest goal is that we will be unbelievable, uncomfortable for them. Bizim en büyük planımız onlara çok büyük zorluklar çıkartmak. Asla kolay teslim olmayacağımızı göstermek. First it was pressure of the situation which is going away after the match. This is the personal feeling of that. And I know, I said in the beginning of my engagement here, I don't know if I will be successful and if everybody will be happy with me, but one thing is for sure: if you take Stefan Kuntz, you will get 100% of Stefan Kuntz. And this was at that moment also, I was completely feeling like the complete nation. I was feeling like all my players. I was feeling like all my staff, that they wished so much to win this match. Because it was also a sign, not only winning a normal match, it was also a sign that after we were back in the match, after we had to take this 1-0, nobody said that we are strong enough to come back. Everybody said we will give up when we are in a match behind the opponent, and so it was fulfilling of a lot of things which have been important for the Turkish national team at that moment, and also it was for me a point of turn. O anı şöyle değerlendirebiliriz: baskıdan kurtulma. Tam anlamıyla bunun özeti bu, şahsi duyguları. Çünkü göreve başladığınız zaman tabii aklınızdan şu geçiyor: başarılı olabilecek miyim, Türk halkını mutlu edebilecek miyim diye. Ve içinizde her ne kadar %100'ünüzü vereceğinizden emin olsanız dahi bu düşünceler oluyor. Ve oyuncuların, teknik ekibin bu karşılaşmayı o kadar çok kazanmak istiyorlardı ki
Onların duygularını biliyorum. Maçta da normal bir galibiyet değildi yani. Çünkü 1-0 geriye düşüldü ve insanlar bizim böyle bir 1-0 geriye düşmeden geriye dönebileceğimize de çok inanmıyorlardı açıkçası. Fakat bu gerçekleşti ve inancın sonunda başarıldı ve bütün bu duyguların sonucunda da, bütün bu gerçeklerin sonucunda da böyle bir an yaşandı. And more disciplined, they are stronger now in that respect. I see a development in that, yeah. Evet, bu alanda kesinlikle bir gelişme görüyorum. Okay, so if you have Burak or also maybe Lewandowski in your team, then you have to find a good style and a good match plan to show the skills from this kind of players. And if Burak will not play anymore, then we have other players, and we also have to adapt it a little bit, our style and the way we want to play football, that we will be still successful. But this is topic of the coach. If Turkish national team has a good one, so he will have some ideas. Tabii takımınızda Burak, Lewandowski gibi oyuncular varsa yeteneklerinden faydalanmak istersiniz. Tabii ki eğer bir şekilde Burak olmazsa onun olmadığı bir ortamda da sistemimizi, oyun planımızı adapte edebilecek bir şeyler geliştirmemiz lazım. İyi bir antrenörünüz varsa bu konuya çözüm getirmesi gereken kişi de o oluyor tabii ki. Okay. So normally, one of my team is all the time in Turkey. It is Jan Moritz, it is Kenan, or it's me. So we saw more than 50 matches live. There is no Super League team which we have not seen live. Still, we have also watched some first division matches. So another 50 we analyzed on the TV. How can I say gentle? Let me say, we don't need social media information to find players. We know them and we are watching them, and all the time for the national team the door is open for players which have a great performance. But it is also not enough to make a performance for 2 weeks or 2 months to come to the national team. So everybody can be sure that we are observing really a lot of matches and players, and we will see the situation. But if he's asking me right now if there will be some new players in March, right now I would say yes, I have the feeling that they can be some new ones. Şimdi ben öncelikle biraz çalışma sistemimizden bahsedeyim. Gerek ben, gerekse Kenan Hoca ve Jan Moritz, biz üçümüz de maçları izliyoruz. 50'nin üzerinde maç seyrettik üçümüz de stadyumlardan ve Süper Lig'de stadyumda izlenmemiş takım kalmadı şu an itibariyle. Onu söyleyebilirim ve izlediğimiz TFF 1. Lig maçları da var bu arada. Bir bu kadar da televizyon başında izlemişizdir karşılaşmaları. Dolayısıyla burada nazik bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bizim sosyal medya üzerinden herhangi bir bilgilendirme almamıza gerek yok oyuncularla ilgili fikir sahibi olmamız veya onları öğrenmemiz için. Biz zaten herkesi izliyoruz. Çokça maç izliyoruz, çokça oyuncu izliyoruz. Milli takımın kapıları herkese açık, iyi performans gösterdiği takdirde herkes buraya gelebilir. Ama performanslar 2 haftalık ya da 2 aylık süreçlerle ilgili değil, daha uzun süreli, sürdürülebilir başarılarla ilgili bu durum. Herkes emin olsun, herkes rahat olsun. Herkesi takip ediyoruz, herkesi izliyoruz, bütün oyuncuları. Yeni oyuncu olacak mı diye sordunuz Mart ayındaki maçlarda. Benim izlediğim, hissettiğim kadarıyla aramızda yeni isimler olabilir. Yes, of course.